Evet, merhaba, selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir tıraş videosuyla beraberiz. Bugün şöyle Wilkinson Sword'un klasik aletini kullanacağım. Plastik saplı bir alet. İçinde de şöyle görmüş olduğunuz gibi demir bir çubuk var. Sabun olarak da şöyle Spike'ın stick sabununu kullanacağım. Fırça olarak da bunu yeni aldım. Pro fırçasını kullanacağım. Kolonya olarak şöyle Arko'nun kolonyasını kullanacağım. Balzam olarak da şöyle Derwent'in balzamını kullanacağım. Bugün ilk defa yine tatildeydim. Şöyle yurt dışından Proraso'nun tıraş öncesi kremini aldım. Bunu deneyeceğim. Ben mentollü olanını tercih ettim. Şöyle hemen bir uygulayalım. Yani yine klasik sabun, okaliptuslu sabun kokusu var. Garip bir dokusu varmış. Şöyle bir yedireyim. Yani ilk defa bir tıraş öncesi krem kullanacağım. O yüzden bir merak ediyorum açıkçası. Genel olarak tatil olarak Balkan ülkelerine gittim. Fiyatlar Türkiye'ye göre ucuz. Yani ne kadar fark ediyor? 500-600 lira yine fark ediyor. Hani bu ürünler için değişiyor. Mesela jiletler, e, bu jiletin Pro Glide'ı falan filan. Burada 900 lirayken hangi ülkedeydi? Arnavutluk'ta olması lazım. 500 liraya denk geliyordu onların parasıyla. Balzamlar, mesela Nivea'nın balzamı vardı. Burada 630 liraya gördüm. Oradan aldığınız zaman işte ben kaç euroya aldım? 8,5 euro civarını aldım. Hadi o da hani böyle 480 civarı falan yapıyor yanlış hesaplamadıysam. Avrupa'da ürünler bizim şeyimize göre daha yakın fiyatlar. Hani sadece Türkiye'de olmayan ürünleri alabilirsiniz. Onun dışında hani neredeyse fiyatlar Türkiye ile hemen hemen aynı. Ama Balkan ülkelerinde bayağı uyguna geliyor. Hani ucuza geliyor. Şöyle iki parçadan oluşuyor. Böyle geçiriyorsunuz. Sonra şöyle gövdesinden kıvırdığınız zaman alet oturuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yanlardan vesaire kapalı, bir taşma yapmıyor. Ee, Orta agresif, az agresif arası geçiyor aletin agresifliği. Ama eğer Balkan ülkelerine gitme gibi bir düşünceniz varsa gidebilirsiniz, ama hani daha çok tarihi bir, kültürel bir gezi olur. Çünkü hani manastırlar, kiliseler, camiler bu ağırlıkta bir ülkeler. Yani eğer Balkan ülkelerine gidecek olursanız tıraş ürünleri alabilirsiniz. Çünkü fiyatları Türkiye'ye göre çok çok uygun. Ama şöyle, hani jiletin ürünleri bizde de pahalı, onlara da pahalı, onlarda da pahalı. Sırp dinarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Mesela orada 30 bin birime mi? Pardon. Aynen. Bu ProGlide'ın 8'li olanları vesaire 30 bin 25 bin birime falan satılıyordu orada. Hani bizde de pahalı kartuşlu şeyler, jiletler. Onlarda da pahalı. Şöyle sabunu yüzüme uygulayacağım. Bunun da kokusu biraz hoşuma gidiyor. O yüzden şöyle iyice uygulayalım. Yani Balkan ülkelerini beğendim mi? Açıkçası Balkan ülkelerini çok beğenmedim. Hani kültürel geziler benlik değil. Hani Arnavutluk çok güzeldi. Belgrad çok güzeldi, Sırbistan. Hani Balkan ülkeleri için en çok bu iki ülkeyi beğendim. Gayet, yani Sırbistan'a bayıldım zaten. Hani gecenin 11'inde bile herkes sokakta, işte sokak sanatçıları olsun, insanlar olsun, kafeler olsun, dolu dolu. Çok güzel bir ülkeydi yani. Şöyle fırçamız. Fırçayı da çok merak ediyordum. Yine fırçayı da Sırbistan'dan aldım.
O da çok uyguna geldi. Burada işte 650 o civara satılıyordu. Ben hesaplamıştım. Orada işte 430'a falan geldi. Yine uygun. Şöyle. O şey mi düşürdü bu? Aynen. Yüzümde yaklaşık bir haftalık sakal var. Çünkü tatildeyken çok bir tıraş olma imkanım olmadı. Şöyle. Geleneksel tıraşa başlamayı ilk düşündüğüm zaman almayı düşünüyordum. Bunu da yine oradan aldım. Bu aşırı ucuza geldi. İşte 80 liraya mı 100 liraya mı o civarı falan tekabül etti. Şöyle. Evet, bu bayağı az agresif bir alet. Ya da benim sakalım çok uzun olduğu için. Şöyle bakıyorum, tahliyesinde çok bir sorun yok gibi. Ama bayağı az agresif bir alet. Hani orta agresif değil. Yani kendinizi kesmezsiniz. Bu Gillette Labs'ın yeni çıkarmış olduğu jiletin fiyatını da gördüm. O da 23 euroya falan denk geliyor. Hani ne kadar? 1000 küsür. Buradaki fiyatına baktım. Burada 3300 lira. Hani bizde mi fark çok? Anlayamadım yani. Uçurum çok fazla. Ama yani dediğim gibi Balkan ülkelerinde tıraş ürünleri aşırı uygun. Eğer yolunuz düşerse ve hani tıraş ürünleri almak isterseniz hiç çekinmeden alabilirsiniz yani düşünmeden. Bu tıraş öncesi kremi de bayağı güzelmiş ya, böyle ferah ferah. Havalar da çok sıcak. Hele Balkan, hani biz tatildeyken hava aşırı sıcaktı, böyle şapır şapır terliyorduk. Avrupa'da yanıyor, Balkanlar her yer yanıyor. Şöyle ilk perdemizi bitirdik. Gayet güzel. Başlangıç için tercih edilebilir mi? Edilebilir. Plastik zaten çok ağır değil. Hani plastik olduğu için hani biraz ağırlığı dengelemek açısıyla e, demir bir çubuk konulmuş. Güzel olmuş, kötü değil. Fırça da güzel. Biraz sert. Şu an hani ilk defa kullanıyorum. İlk kullanımı. Ondan zamanla yumuşayacaktır diye düşünüyorum. Yine 3 perdeli bir tıraş olacağım. Yani bir sürü ürün aldım ben. Hani onların videolarını da zamanla yapacağım. Hani benim açımdan çok keyifli bir tatil oldu. Sadece hani Arnavutluk'la Sırbistan için. Alışveriş anlamında ise aşırı tatmin etti beni. Hani işte Kosova'ya ilk indiğimizde hani bakıyorum işte marketler, bizdeki işte Şok, BİM tarzı marketler, hani onlardan da kötü. Hiçbir şey yok. Tıraş için hani böyle, nasıl diyeyim size, şöyle bir raf yapmışlar küçücük. Hani içine de iki tane işte kullanat tarzı jilet koymuşlar. Bu satılan işte 5 liraya 10 liraya. Onlardan hani hiçbir tıraş ürünü yoktu. Hani sonradan Arnavutluğa geçtik. Hani orada bir AVM vardı. Ben hani hiçbir umudum yoktu, girdim. Sonra bir baktım işte King C, Gillette'in ürünleri, Proraso için böyle hani raf yapmışlar. İşte sakal yağları, şampuanları, her şey vardı. Sabunundan tutun işte kesik jeline kadar. Hani böyle sanki dedim ha, ben hazinenin içine düştüm. Zaten hemen aldım. Şöyle ikinci perdemizi de bitirdik. Ama hani alet konusunda çok bir şey yok. Hani onlar da işte jilet satıyorlar.
ne bileyim bikin ürünleri. Hani bizim geleneksel tarzda alet çok satmıyorlar. İşte ben bir King's jilet buldum. Onu aldım. Hani onun dışında çok fazla bir hani fırça var. Kendi markalarının fırçaları var. İşte AVM'nin olsun, ne bileyim marketin olsun, kendi markasının. Ama hani alet olarak, geleneksel olarak işte bir bunu buldum. Wilkinson Sword'un. Bir de King's jilet buldum. Hani onun dışında geleneksel tıraş aleti olarak çok fazla bir seçenek yok. Hani şöyle denemek için, hani biraz kesmek için çok agresif şeyler, hareketler yapıyorum. Hani hiç kesmiyor yani bayağı. Eğer yeni başlayacaksanız bu aleti tercih edebilirsiniz. Bakın şöyle yapıyorum. Kesmiyor. Ben beğendim yani alınabilir. Şöyle Arko'nun kolonyasını kullanacağım. Balzam olarak da şöyle Darby'nin balzamını kullanacağım. Görmüş olduğunuz gibi